hanımlar ve beyefendiler, kuruva ve muhteşem bir hikaye deneyimi sunan What Remains of Edith Finch, yani Edith Finch'ten geriye ne kaldı adlı oyunun ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şayet ki bu tarz oyunları beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi, bu tarz oyunların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi, çan açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dilerseniz muhteşem ve eşsiz bir hikaye deneyimi sunan What Remains of Edith Finch'in hikayesine hep birlikte göz atalım. Ve karşınızda What Remains of Edith Finch. Edith Finch'ten geriye ne kaldı? A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Evdeyiz. Bu bir ev. I lived here until I was 11. But I wasn't allowed inside half the rooms. Posta kutusu. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. 7 yıl öncesinin faturası, bir şey olmaz herhalde. Ne kadar tatlı bir şey bu ya. Bakayım. Birebir aynısı. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Shift'e basınca ne oluyor? Shift'e basınca da yakınlaştırıyor. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Nasıl? Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Bir anahtarım var ve nereye açtığını bilmiyorum. Bayılırım. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Ben kısa mıyım, uzun muyum? Kısayımdır. Ben minyon bir kızım. Geyik. Merhaba. Bitti. Ulan ben ne kadar güzel bir yerde yaşıyormuşum. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Eve bak. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Çok iyi ya evim. Bu ne? Missing. Bu benim kardeşim mi? Kayıp. Cenazesi diyor. Kardeşime ne olmuş ki acaba? Öğrenirim. Bir araba. Açabilir miyim seni? He? Bana miras kaldı. Araba da benim o zaman. Neyse. Miras konularını çok düşünmeyeyim. Bu aralar çok düşünüyorum zaten. Düşünmeyin daha fazla. O ne? Su kaydırağı mı o? Lan evimde su kaydırağı varmış. Arka bahçe var. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Niye? Böyle evde niye rahatsız oluyoruz ya? Her yerde de kayıp ilanının şeyi var. Gazete küpürü var. Now, as a 17-year-old,
I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. 17 yaşında mıyım ben? I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Kapıyı açamadım. Şuradan elimi soksam açar mıyım? Dur tut onu. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Tamam, ben buradan elimi sokar açarım. Şöyle bak, alttan eli sokacaksın oradan. Tık tık. Ben de ne kadar iyi bir örnek oluyorum şu anda. Kapat. Ben eve giremedim. Buradan girerim. Burada niye böyle bir yer, rampa var? Tablo mu orası, içeri mi? İçeridir ya. Bir öyle bir yere niye tablo koysun? Ses geliyor. Rüzgar çanı. Evet, burada. Geri dönüşüm. Ben buradan girerim ha. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Ben gerçekten minyon bir kızım ha. Oradan girdim. The power had been turned off the night we left. Top. Budur ya, bu uzay projesi falan yok. Ben iyi değilim. Farklı şeyler düşünüyorum. Öyle bir şey düşündüm ki kafamda. Böyle bir havuzum benim de vardı. Sonra patladı. Bence evimiz gayet güzelmiş. Şuradan işe yarar bir şey alabilir miyim? Zippo. Fener. Gayet işe yarar gözüküyor. Neyse. Oltalar. For the first time in years, Yıllar sonra ilk kez. I felt like I was home. 17 yaşındayım. Bu ta 2010. Ne kadar geçti acaba? Geç demiştir, ben odaklanamamışım. But instead of a family, there were just memories of one. Edith, Eddie, Dawn, Lewis. Olma düşecek kase. Gerçi kaç yıldır düşmemiş. Düşmez herhalde. İradeli kase. Su arıtıcı. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Chinese. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Somon. Ne bu? Apple pie. Evin bir yerinden ses geliyor yalnız. Ne oluyor lan? The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Bak Eddie'nin şeyi. Bak, ben o rampa niye var diye düşünüyordum. Aklıma geldi ama o zaman Eddie nasıl kayboldu ya? Oksijen tüpü mü bu? Eddie'nin alevsi de olamaz. Oksijen tüpü tabii. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Lan ne güzel manzaram var ya. Ya evde benden başka biri yok değil mi ya? Çok geriyor bu beni. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Ev bana gülme. İplik. Dur, başıma çorap öreyim biraz. Böyle oyunlarda hep öyle biriyimdir ben. Abajur yak. Abajur ne kadar güzelmiş lan. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Masa da çok güzel. Ev o kadar güzel ki. Ben burada yaşarım.
Ağaç kesmek. Uçağa binme. Eyfel mi? Onu nasıl tutturdunuz ki? Öyle bir iniş yok. Photoshop bu. Ev çok güzel ya. Bayağı iyi ev. Işıkları hala yakamıyorum tabii. Dede sen misin? Dedem mi bu? Dedem olabilir. Barbara. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Aa, kelebek böcek koleksiyonu. Oha, gergedan böceği var. Wow. Bir şey diyeceğim. Biz bayağı elit Mom insanlarmışız always ya. told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Tamam, ev benim değil mi? Şuradaki bak, cama yumruk atıyorsun, arkadan aç. Hala kötü örnek oluyor değil mi? Buraya geldim zaten. Wow. Bir dakika ya. Ne var orada? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Kütüphanem. Artık benim kütüphanem. Çıkamıyorum. Kaldım. Heh. Burayı açamaz mıyım? Açamam. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Gece kasırga. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Milton. Milton benim kardeşim. Eddie teyze. Mi? Evet. Başka bir şey var mı burada bakabileceğim? Bizim ailemize ne olmuş ya? Miras bana After kaldığına göre Milton kalanı yok. disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Eddie ona inattı, matkaptı. Tamam, teyze değilmiş Eddie. Oğlum ne çok... Sen kimsin dedem? Bu ne ya? Yüzümü boyamışlar. Molly. Şu böcekler o kadar dikkatimi çekti ki. Wow. Büyük dedem herhalde bu da. Çok fazla şey var. Oo, bir yukarısı daha var. Barbara. Bakabilir miyim burada? Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Çocuk yıldız Barbara. O Hollywood bulvarının üzerinde Barbara yazıyor. Vay. Barbara. Çok gıcık bir kız olduğunu düşündüm bir anda Barbara senin. Bu kablo böyle yukarı gidiyor. Neyse, onu takip ederim. Şimdi bunlara da bakayım. Steven Eddie. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Ne güzel odaları var sizin ya. Georgie. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Calvin. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Ne kadar güzel lan. Çok güzel odalar. Benim hiç böyle odam olmadı. Sen ne kadar güzel bir testeresin ya. Ben eve hayranlıkla bakıyorum. Özür dilerim çok fazla konuşuyorsam. Çünkü
Mesleki sıkıntılar. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Noodles çok güzelmiş. Mimarlık okuyunca böyle oluyor. Her şey çok güzel gözüküyor. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Keşke çocukken odamı böyle boyamama izin verselerdi var ya. Bir güzel boyardım. Oo, kaplan köpek balığı. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Deneyelim. Aa, açtım. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Ama yukarıda da bir yer vardı ya, biliyor musun? Şu yukarıda da bir yer vardı. Bir saniye bekleteceğim seni. Çok iyi, evet. Ama ben o yere de görmek istiyorum şimdi. Göremem sonra. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Ha, Barbara standart şey ya. My friend Bigfoot. En iyi arkadaşım koca ayak. Ayakları 75 numara. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ya kilitlemişsin burayı. Çakal. Çıkamıyormuşum zaten. Barbara, görüşürüz. Scream tablosuna gönderme yapmış Barbara'ya bak. Filmi sanat yönetmeni iyi herhalde. Ben buradan giriyorum. Hayatım sürünmekte geçti. Ha, bu ne? Ya bir şey diyeceğim. Onlar işe çimeme yanmıyor değil mi bura? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Milton, buraya nasıl girdin lan? Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Ne yapıyorsunuz gençler? But I had no idea what was behind that door. Aç şunu. Aa, unicornla ona binip gezebilir miyim evde? Benim Just zaten. like I had no idea where all this was gonna lead. Niye kapandın ki şimdi? Hoş mu bu? Geri çıkabiliyor muyum? Ha, Molly'nin odası. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Kendine... Oo. Molly Scofield ya. Odamdan kaçacağım falan gibi bir şey. Hamster nerede peki? Hala yaşıyor olamaz herhalde. Gerçi fare cinsinde lan, yaşar. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Ne güzel odalarını boyayabiliyorlar. Bana niye kızdılar çocukken ya? Keşke ben de odam... Oo, ne güzel maskeymiş. Oo, o boya değilmiş. Molly böyle takılıyor. Oğlum Molly... Molly var ya... 10 numara ortamın var ha. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Ben küçük bir Molly oldum. Şeker vardır bunda. My Molly. Halloween candy was all gone. Ya. Şeker yokmuş Molly. Hamsterımın The avucunu gerbil yiyeyim. food was dry, but I didn't mind it. Hamsterım yok yalnız burada. Neden? Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Açım ama. Tamam, sweetheart falan da açım yani. Balığımı yerim bak. 6 yaşında bir çocuğum. Seni yiyeyim mi? I thought about eating Christopher, but I held back. Christopher, seni yiyeceğim. Kardeşimin balığına benziyor.
Bunu yiyemem. Ben şuradan kaçayım ya. Buranın tuvaletimmiş. Ben buraya nasıl yetişiyorum? Önemlisi ben buraya nasıl tuvaletimi yapıyorum? Bunu yemeyim. I kept eating and eating. Hayır yeme onu, yeme. Yeme geri. Molly, kesin yeme bozukluğumuz var bizim. Saf mısın, onu niye yedim ben ya? Aman battı I balık yan ate a gider. lot of things that night. Kesin yeme bozukluğum var ha. Şunları da yiyek o zaman. Tuvaletten de su içeyim. İyice sıkıntıya girelim değil mi Molly biz? Diş macunu yedim ya. Then I heard chirping outside my window. Kuşu da yiyelim. Evet Molly. Yabani Molly. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Sence bu küçük bir çocuğu korur mu anne? Çok mantıklı bir karar vermişsin. I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Kuşu yiyelim Molly, gel. Kedi oldum lan. Ya ben kedi değil miyim? Niye yakalayamıyorum bu kuşu ya? Mom and Dad didn't even look at me. Kediyim ondandır. Kuşun yuvasını buldum. Şimdi seni yiyeceğim kuş. Neredesin lan? He. Kuş açım aç. Diş macunu yedim. Bak yuvana giderim he. Gel seni yiyeyim işte. I jumped and I almost got her. Neredesin kuş? Ulan. I could tell she was getting really tired. Yakalayacağım seni. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Ya dur artık dur. Molly düşüyorsun. Suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Bak şu oğlum. Ne yapayım? Rabbits. Tavşan. Ver. Ye onu. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Daha büyük bir şey. Daha büyük tavşan. A mama rabbit. Nerede? Yakaladım onu. She was almost too big to carry. O zaman I yiyelim. started choking, but I couldn't stop eating.
Suddenly, I was a shark. Ağaçta olmayayım köpek balığı. Suya git. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Hiç olmadığım kadar açım şu anda, biliyor musun? Sen nesin lan? Balık. Balık yerim. I wanted fat, juicy seals. Hayır, onu yemeyiz. O ne o? Hayır yavrusu, iti kaç benden. Seni yerim yoksa. I tore off her flipper and it tasted really good. Manyak mıyım ben ya? Su iti ne olur kaç benden. Su iti neredesin? Aferin, sözümü dinledi ve kaçtı benden. Su iti sana kaç dedim ama. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Neyim ben? Ahtapot kolu bu. Ahtapot oldum. Sağa sola niye bakamıyorum? Ha. Now I was a monster and I smelled people everywhere. İnsan mı yiyeceğim? İnsan yerim ya. Fok balığına üzüldüm. I was big and I moved real quiet. Ya gayet her şeyi deviriyorum ama. Merhaba. Kolay gelsin. I wanted to stop, but also I didn't. Ne kadar içtiniz gençler? Nasıl ustura, aynen. Kaptan. Finch'lerin evinden geçer mi bu? After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Güzel koku lağımdan geliyor. Kakadır o. Kaka, gitme kızım. Güzel de kokmuyor ya. Kaka lan o. Nereye gidiyoruz biz ya? Birinin poposunu yiyeceğim. Ben neyim ki tam olarak? Kendimi yiyeceğim. Kesin kendimi yiyeceğim. Bu kadar manyak bir kızın yapacağı I tek got şey budur. closer and closer.
Ben yokum. Buradan da gidemiyorum. Kimi yiyeceğim? Balığı mı yiyeyim? Ne yazıyor orada ya? All of my stomach started growling. Karnım guruldamaya başladı he? And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Ben iyi değilim ha. Molly iyi değilmiş. Tamam. Kapat kapat. Molly manyakmış ya. Koy bunu. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Yo Molly deli ya. Bayağı delisin sen. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. I Bakacağım ne can't yatağın describe altına. it, but I felt like some part of Molly was still here. Olabilir, manyak olabilir yani. Manyak o. İçeri geri dönemiyorum değil mi? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Her room was like a museum. Ne kadar güzel lan. Aa, bunun içinde Kabe fotoğrafı For vardı. 500 years, the Finches have been Hatırladığım şey var. famous throughout Norway for their fortune Hacıdan getirmişler. and misfortune. Annenim. Hatırlarım bunu. Bakıver evladım, içinde ne var bunun? Odin Bakın Finch Kabe buries the fotoğrafı var. latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Johan. On Yahudi miyiz January biz? 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Biz Irish falan mıyız? Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Başa döndük. Tamam dedem. Johan dedem. Odin. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Bayağı. Aa, komik cüce. Flamethrower. Hayır hayır. O ne ya? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edith Jr. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could Aa, have, but she didn't. ejderha kaydırak mı öldürdü beni Dragon? Aa. Aa. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother.
Ay çok pembe. Nene bura çok pembe. Oo nene o ne ya? Nene bakabilir miyim buna? Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. İyisiniz ha. Güzel çiziyorlar. Nene hala burada mısın? Yok. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Pembe banyo. Çok kötü ya. Kurbağa. Kurmalı kurbağa. Rock. Gözlük. It was a pretty big trace. Hayır, her taraf pembe. Anahtar. There's a secret in this bathroom. Banyoda bir sır saklı. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Nere bura? Wow. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Sven içiyor mu lan? İçip burada fotoğraf... Lan tuvalet lan oraya. Şunu ben bir ittireyim. Aha en sevdiğim odaya geldik. Bakayım. Molly manyaktı ya. Molly'yi saymazsak. Wow. Ya geyiği niye öldürdün? Geyiği öldürmüş ya. Ya bir de kafasını buraya asmış. Cık. Bura çok iyi ama. Uzay bölümü çok iyi. Burası çöp. Burayı yakalım. Ev benim olmadım artık. Yakarım istersen. Hop yatağa atlayayım. Yok. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Uzaya gitmiştir belki. I guess my grandpa didn't like history any Commander more than my Center. mom did. Aa. Calvin. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ayağım kırılmış. Sallan. Sen bak. Sen bak ne yapıyorum? Sen beni izle. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, he swore he'd never be afraid again. And he wasn't. Sam izle beni I izle. think Calvin always wanted to fly. Ben hep uçmak istedim Sam. Look at this. Coming! Dinner's ready! Dur anne dur. Sallanarak denize That atlayacağım dur. He finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin, I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't Uçacağım anne dur. Uzaya then gidiyorum. maybe he'd still be here. But I doubt it. Kararımı I çoktan think he'd verdim. already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Neredeyse uçuyorum. Bu hiç tahmin ettiğim gibi olmadı. The day he made up his mind to fly. He tamam uçuyorum. He did. Uçtum.
Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Bence Calvin kral çar. Sıkılmış uçmuş. Olur öyle şeyler. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. İp ondanmış. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Senin bir şeyin var mı? Yok, kameran var. Fiş, kablo. Orada ne var? Kelebek. Severim. Her oyunda kelebek yaparım bir yerlere. Ulan mouse'u daha nereye kadar ittireyim? Masa küçük. Şu karın odaya bak ya. The passages were a pretty tight fit. Valla benim gizli geçtiğim yoktu ama beni yine de odamda bulamıyorlardı. Kesinlikle daha küçük eller ve göbüşler he. O ne ya? Bakacağım. Lan senin de odan mı burası? Şşş. Manyak Barbara. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Dur geri gitme Yo. Lütfen durur musun? Ha, Barbara'nın oyuncak bebeği var. Wow. Şu o kadar Wattpad kitabı gibi duruyor ki. Şu devirde yazsalar tutar. Küçüktüm. Bigfoot'la tanıştım. Bana abilik yaptı. Sonra büyüdüm. Ne? Baya takılı. Aa, bu ne güzel bir şey lan. Bunu da gördüydüm ben bir yerde. Nerede gördüm ben bunu? Aa, hep şunlardan istemişimdir. Niye bilmiyorum. Giysem de çok garip durur çünkü. Yani Arda onu niye giydin olur. Ama tiyatrocuyum. Kimse bana bir şey diyemez. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Bal kabağı kafalı adam. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... Ne oluyor ya? In the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding
until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Çevirelim müzik box'ı. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. Lan! Çık ortaya. Haya! Ha! The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Kancalı katil mi? Nerede lan o? Ha, kum torbası. Al sana bak, kum torbasını nasıl dövdüm, gördün mü? Ha. Akıllı olacak buzdolap. It rattled and grew still. Buzdolabından korkmuyorum. Kafasına vurdum onun. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Niye bağırıyorsun? Hey, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Elimde hala koltuk değnek var lan. Televizyon musun sen he? He? Çok güzel yukarıdan zincirle asılı koltuk he? Kapıyı açıp ne yapacağım? Sana da vururum. Geliyorum çocuk. Size de vururum.
Gözükmüyor lan kimse. She heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. Ne oluyor lan? The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Ben birinin ağzına vurdum. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Manyak mısınız lan? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Bir şey diyeceğim. Eğer o müzik kutusu olayı çalışıyorsa ben de aşağı ineceğim. Şimdi ne yapacağız bu durumu? Muhtemelen de çalışıyor. Seni açamam. Bekle, geliyorum müzik kutusu. Seninle ilgili denemek istediğim bir şey var. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Açıl. Giriyorum. Edie's father Odin built the original house. Tavan arasına giremiyorum. Şimdi aşağı iniyorum. İnin. Aşağı in. O müzik kutusunu açacağım. Çok yavaş iniyorum. Benim göbeğim var. Ben hamile miyim? Aa! Aşağıda biri var mı? Ne? Marangozluk yeri. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Ejderha kaydırak. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Nereye bura? I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far.
Walter. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 yıl burada mı kaldın? On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just Şarkıya ne oluyor? stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Neredeyim? I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Güneş ışığı değil o. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Amca onu nasıl güneş ışığı zannettin ya? Ah be amcam. Çok sevgili YouTube, What Remains of Edith Finch'in ilk bölümüyle sizlerle birlikteydik. Şayet ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi, çanı açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Maceraya ve hikayeye diğer bölümde devam etmek üzere dostlar. Esen kalın.